Hey yo hey yo hey yo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Güneş de vallahi tam karşıdan geliyor. Oğlum akşam güneşi kime vuruyordu? Onu bir yorumlara yazın da. Arkadaşlar hemen videoya başlamadan önce kısa bir duyuru yapayım. Katıl üyelik ücretlerini bir güncelledim. Birkaç kişi yazdı bana Instagram'dan. Biz destek olmak istiyoruz ama hani bütçe belli, hani Türkiye'nin ekonomisi belli. Biraz daha onu makul seviyeye çekersen seviniriz dediler. Aslında bence makul seviyedeydi ama ben gene onları dip noktaya çektim. Oradan da bana destek olmak isteyenler artık rahatça olabilirler. Onun dışında zaten bana destek olmanın en basit yolu ve ücretsiz yolu abone olmak diyelim. Bunu hatırlatayım dedim. Onun dışında bu süreçte neler yaptık arkadaşlar? Bu süreçte ön camı söktük. Çünkü rüzgarı direkt kaskıma geliyordu ve o da benim aslında motovlog çekmemi engelliyordu. Acayip bir rüzgar sesi vardı. Belki bunda da vardır. Yani şu an çözemedim ne olduğunu tam olarak. İnşallah ondan yapıyordur. Çünkü sökmesi takması bela bir zımbırtı. Daha doğrusu ayarı biraz sıkıntılı. Onu da öyle geçmiş olduk. Vallahi benden size bir tavsiye, bu süreçte açık kaska alıştım maalesef. Yani açık kaska alışmayın arkadaşlar. Açık kask o kadar rahat ki ve o kadar da rüzgarı güzel hissediyorsunuz ki hem kullanımı rahat, böyle benzinliklerde, molalarda, ıvırlarda, zıvırlarda çok fazla sizi üzmüyor. Bir de gözlük takıyorsunuz, işi bitiriyorsunuz. Bu süreçte ona alıştım. Maalesef şu anda full face kaskın içinde biraz boğulmuş gibi hissediyorum. Başka hatırlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu anda herhangi bir şey aklıma gelmiyor. Yine yolda belde bir şey gelirse aklımıza söyleriz. Valla İzmir'e doğru düzgün yaz da gelmedi. Şu anda kısa kollu olduğuma bakmayın. Yine hafiften böyle bir rüzgarlı, hatta güneş battıktan sonra güzel bir serinlik bizi bekliyor olabilir. Yani o kadar açık kaska alıştım ki arkadaşlar. Yani bu kaskı aldım, ne olmuş biliyor musun? Bitmiş ya, kask bitmiş. Resmen bitmiş. Toz, pis, her şey. İnanılmaz. Yani 10 dakika onu temizlemekle uğraştım. Neyse arkadaşlar, geçiyoruz günün konusuna. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere MC kulüpler hakkında konuşacağız. Daha doğrusu MC kulüplerdeki işleyiş hakkında genel bir konuşmak istedim sizlerle. Çünkü her kafadan farklı bir ses çıkıyor. İnternette herkes farklı bir şeyler yazıyor. Hani yalan diyemiyorum, doğru da diyemiyorum. Bu tamamen kulübe bağlı bir şey. Yani aynı kulüpte bile olsa şubeden şubeye bile fark eden şeyler var. Hani tabii ki tek tek size şu fark ediyor, bu fark ediyor demeyeceğim ama hani genel bir bilgi vermek istiyorum bununla alakalı. Biliyorsunuz MC kulüpler var, RC'ler var, MK'lar var. Gerçi MK sonradan bizim uydurduğumuz bir şey de. CC'ler var. Bir sürü sınıflandırma var. Ben MC'lerden bahsetmek istiyorum. MC kulüpten bahsetmek istiyorum ki zaten MC demek başlı başına motosiklet kulübü demek baktığında. Şimdi MC kulüp nedir arkadaşlar? MC'ler bu işi damarlarına kadar yaşayan, kardeşlik olgusunu benimsemiş ve hayatını buna göre yaşamaya çalışan ve bir noktada da yaşayan insanlardır. Biraz daha değil aslında, bayağı bir hiyerarşi vardır MC kulüplerin içinde. Diğer motosiklet kulüplerine nazaran, yani RC'lere, CC'lere nazaran yani tam bir hiyerarşik bir düzen vardır. Bu hiyerarşik düzeni sürüşlerinde de görebilirsiniz zaten. Yani rütbesine göre herkes konumlanır veyahut da yol kaptanı herkesi konumlandırır. O da zaten baktığında rütbeye göre konumlandıracak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ben sizin rahat anlamanız açısından simülasyon yapacağım. Yani benim chopper cruiser bir motosikletim var ve MC kulübe katıldım veya katılmak istiyorum. Tabii ki bu az önce bahsettiğim gibi ne kesinlikle tam doğrudur ne kesinlikle tam yanlıştır. Dediğim gibi bu tamamen yaşayıp öğrenebileceğiniz bir olay. Yani kendinizi vermeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bir kere MC kulüplerde zaten yazılı olmayan çok kural vardır. Bu kurallara hakim olmanız, belli başlı şeyleri çözebilmeniz zaten sizin bir zaman alacak. Hani ben bir sene diyeyim, sen 6 ay de, öteki 2 sene desin. Yani bu kişiden kişiye göre değişir. Şimdi bir kere sizin altınızda hangi motorun olması, işte 2000 cc olması, 1500 cc olması, 500 cc olması çok bir şey fark ettirmiyor. Hatta hiçbir şey fark ettirmiyor. Aynı bunun gibi ne iş yaptığınız da hiçbir şey fark ettirmiyor. Yani istersen kral ol, istersen padişah ol, fark etmiyor. Yani onu
çok basit bir şekilde örneklendirmem lazım. Abi buradaki bu akşam trafiğinde bu çevirme ne oluyor ya? Ya hakikaten anlamlandıramıyorum ya bazen. Yani işinizin ne olduğu da fark etmiyor. Zengin olmanız, fakir olmanız çok fazla bir şey değiştirmiyor. Örnek veriyorum. Ortalama bir motosikletiniz var ve bir MC kulübe girmek istediniz. Zaten hiç kimse sizi tanımıyorsa bir tane referansınızın olması gerekiyor. Full patch'li. Yani full yelekli, tam yelekli diyelim. Onun size referans olması gerekiyor. Diyelim ki o da yok ve sizin de halinizden, tavrınızdan memnun oldular. Size derler ki gel git, yani bizi tanı, sen bizi tanı, biz seni tanıyalım derler. Bu tabii ki hemen de denmez de, yani dediğini varsayıyorum. Yani bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Size hiçbir zaman bunu söylemeyebilirler. Anladınız mı? Yani çok aslında kendi şeyine has, kendi nevi şahsına münhasır bir olay bu. Biz dediklerini varsayıyoruz. Dediler ki tamam kardeşim, sen gittin geldin, güzel. 2 ay 3 ay neyse. Tamam, sıkıntı yok. Devam etmek istiyor musun diye sorarlar sana. Sen de dersin ki evet abicim, ben de devam etmek istiyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bakın, bu tamamen kulüpten kulübe değişir. Tekrar altını çiziyorum. Çok değişik şeyler anlatılıyor. Olabilir, yani olmayabilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden biraz daha açmak istedim bu işi. Sen o süreçten sonra Hangrant olarak başladın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hangrant olarak başladın. Eyvallah. Şimdi rütbeler var arkadaşlar. Bu herkes rütbenin getirdiği belli başlı işleri yapmak zorunda. Ya Hangrantlar biraz ayakçıdır, öyle söyleyeyim. Yani getir götür işleri, ıvır zıvır işler. Hani bunlar atla deve değil en nihayetinde, ama bunlar Hangrantların yapması gereken işler. Sağda solda görürsünüz, belli başlı noktalarda gezerken de görmüşsünüzdür belki. Bir yere gidiyorsunuzdur, işte böyle 10-15 tane chopper motosikletin başında 2 kişi 3 kişi bekler. İşte onlar Hangrant. Niye bekler? Motosikletin güvende olmadığını düşünüyorlardır. Çok emin değillerdir. Ondan olabilir. Veyahut bir sınavdır yani. Bakalım bu adam bizim söylediğimizi dinliyor mu, yapacak mı diye belki onu bir sınava sokuyorlar diyeyim. Hani sınav doğru kelime mi onu da bilmiyorum, ama öyle bir durum oluyor. Ondan bekliyor onlar. Yani başka bir amaçları yok. Onun dışında işte bu tip işlerle ilgilenirler. Bu süreç ne kadar sürede devam eder bilinmez. Yani 1 sene olabilir, 6 ay olabilir, 1,5 sene, 3 sene, 5 sene. Yani bu hiç belli olmayan bir süreç. Ondan sonrasında aslında biraz daha kulüpçülüğün önemli noktası başlıyor. Çünkü sen artık kardeş adayı oluyorsun. Prospekt oluyorsun. Prospektler biraz daha artık işin ciddi olduğu, yani belli noktalarda Hangrantları yönlendirebilir. Bu tip işler olabilir. Kendini kulübe kanıtlama evresi diyebiliriz prospektliğe. Daha da ciddidir işler. Çünkü artık senin bir kardeş adayısındır sen onlar için. Ve bunun getirmiş olduğu şeyleri, sorumlulukları yerine getirmen gerekiyor. Kulübün sana vermiş olduğu bazı görevler vardır. Onları yerine getirmen gerekiyor. Bu kulüpten kulübe değişebilir. Tekrar altını çiziyorum. Bunu herhalde 500 kere falan söyleyeceğim bugün. Budur yani. Onun sonunda zaten şöyle bir olay oluyor. Dediğim gibi bu prospektliğin de belli bir süresi yok. İşte 6 ay prospektlik, 1 sene Hangrantlık falan, öyle bir durum değil bu. 1 sene olabilir, 3 sene, 5 sene, 10 sene. Yani her şey olabilir. Abi ben kulübe girdim, ne zaman Hangrant olacağım? Ya çok önemli mi senin için? Zaten orada belli başlı bir kişisin. Yani atıyorum 20 kişisin. Kimse bu arada size sayı da vermez. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir MC kulübe gidip de abi ya kaç kişisiniz? Ya ne yapacaksın yani? Nüfus müdürü mü ne yapacaksın yani? O kadarız işte. Karıştırma. Her yerdeyiz. Anladın mı? Yani ısrarla bu soruluyor mesela, hani kulüpçülüğü bilmeyenler için. Abi kaç kişisin? Ne yapacaksın? Klasik cevaplar vardır işte. Yeterinceyiz. Yeteri kadar vesaire gibi. İşte sayı vermez kimse, bu işin olayında bu vardır. Neyse, prospektlikten sonra örnek veriyorum, sizin
Bu şöyle söyleyeyim bu arada, bak unutuyordum çok önemli bir noktayı. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Hangarant ve Prospect sen kulüpte alınabilecek olan herhangi bir karara senin oyun yok. Sen masada yoksun çünkü. Yani herhangi bir önemli bir karar alınacağı zaman size derler ki Prospect ve Hangarant'lara bir 5 dakika hava alın ve 10 dakika yukarıda oturun veya dışarı bir bakın bakalım biz orada mıyız gibi şeyler söylenir ve onlar masadan ayrılır. Oradaki mevzu bittikten sonra tekrardan içeriye girip çıkarılabilir. Prospect'likten sonraki full yama, yani full patch, tam yelek, full yelek, her ne derseniz deyin adına, olma süreci nasıl işliyor? Senin artık full yelek olacağına, full patch olacağına kanaat getirdiklerinde senin kulübe girip girmeyeceğini oyluyorlar. Ve çok da demokratik bir oylama değil bu. Yani çünkü bir kişi bile sana dese ki ben bunun full yelek olmasını istemiyorum, sebebi şudur şudur, olamazsın. Ki kaldı ki şöyle bir durum var. Çok aslında suistimale açık bir şey gibi gözükebilir bu. Öyle bir şey yok. O kulüpte kimse size tav olup ölene kadar sizi prospekt olarak bırakma gibi bir durumu olmaz. Dediğim gibi burada kardeşlik esastır. Herkesin okey verdiği bir zamanda sen full yelek olursun. Olay aşağı yukarı arkadaşlar kabaca bu. Şimdi herkes bir şeyler anlatıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Dediğim gibi bakın, ne tam doğru diyebilirim ne tam yanlış diyebilirim. Hani o kadar göreceli ki. O kadar göreceli ki bu işler. Hani şunu söyleyeyim kısaca, MC kulüp, yani MC herkesin yiyebileceği bir nane değil. Öyle anlatayım. Yani bu işe de aslında biraz gönül vermen gerekiyor. Kendini vermen gerekiyor. Motosikleti sevmen gerekiyor. Veya ben sadece işte yazın kullanıyorum. Olmuyor yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Olmuyor. Şimdi dediğim gibi belli başlı kurallar var. Şimdi aklıma da gelmiyor, şimdi motorun üstünde de konuşmayı da unutmuşum. Belli başlı kurallar. Mesela nedir bu abi? Kulübün herhangi bir üyesi artçı olacağı zaman kesinlikle yeleğini ters giymek zorundadır. Çünkü o farklı bir şey ima ediyor MC'de. O yüzden yeleğini ters giymesi gerekiyor. Olabildiğince artçı olmaması gerekiyor. Yani aslında öyle söyleyeyim. Yani velev ki zorunluysa yeleğini ters giymesi gerekiyor. Burada rütbenin herhangi bir önemi yok. Kesinlikle ve kesinlikle ters giymesi gerekiyor gibi mesela. Başka ne diyebilirim? Başka da aklıma gelirse söyleyeceğim. Şu anda herhangi bir şey aklıma gelmiyor. Ne güneşmişsin be birader. Vallahi billahi hiçbir şey görmüyorum ya. Bir de şu 1% olayını söyleyeyim. %1 muhabbeti. Arkadaşlar o da kabaca şöyle: Amerika Motosiklet Birliği diyelim bir organizasyon yapıyor ve bu organizasyonun sonunda veyahut herhangi bir anında belli başlı noktalarda bazı olaylar çıkıyor. Sonrasında ertesi gün sanırım, abi hiçbir şey görmüyorum. Yemin ederim görmüyorum. Ertesi gün bir haber yapılıyor. Haberin fotoğrafında da Harley Davidson yazıyor. Adamın motorun markası o. Biraz da hani cruiser motosikletçilere bir tepki, hani onlar bu olayı çıkarmışçasına bir görüntü olmuş oluyor ve yani belki 2 sayfa yazı var o fotoğrafın altında. Amerika Motosiklet Birliği bir açıklama yapıyor. Diyor ki kardeşim, normalde motosiklet kullanan insanlar işte sorumluluk bilincinde, vatandaşlık görevlerini yapan, herhangi bir suça bulaşmayan vesaire vesaire insanlardır diyor. %99'u böyledir diyor. Ama diyor %1'i, bunlar %1'ini temsil ediyor diyor. Şimdi öyle dediği zaman chopper'cı abilerimiz, cruiser'cı abilerimiz diyor ki tamam kardeş, biz %1'i sıkıntı yok. Yani bunu aslında olumsuz bir şeyi kendilerine slogan yapıyorlar gibi düşünebilirsin. Oradan gelmiştir ve sadece MC kulüplerde %1 arması görebilirsin. 1%'dır. Başka kulüpler onu takamaz. Yani onu takıyorsa, herhangi bir noktasında yeleğin %1 varsa bilin ki o MC kulüptür. MC kulüp deyince saçma sapan bir şey oluyor da MC'dir yani. Başka söyleyebileceğim herhangi bir şey var mı bilmiyorum valla. Bunları bir kendi kendime bir açıklamak istedim. Yani illaki benim yanlışlarım da vardır bu arada, dediğim gibi. Yani bu öyle bir konu ki kanka. Ya kitap yazman lazım bunun altına.
Hani makale falan yazman lazım en azından. Öyle kolay değil yani. Şu doğrudur, bu doğrudur diyemezsin. Evet, belli başlı kuralları vardır ve bu bütün kulüplerde aynıdır. Ama işte belli noktalarda kulüpler birbirlerinden ayrışır. Temeli aynıdır, doğru. Ama mesela diyorlar ki işte motosiklet yıkattılar bana diyor. Birisi mesela girmiş kulübe. Bunu diyen de var. Anlatabiliyor muyum? Bunu yaptıran da var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben kendi motorumu kendim yıkarım birader. En güzel de ben kendim yıkarım yani, öyle söyleyeyim size. Şimdi abi internet öyle bir şey ki her ağzı olan konuşuyor. Aslında biz de biraz bunun ekmeğini yiyoruz. Yani motovlogçular olarak. Bu kanaldaki her şey benim kendi bireysel görüşüm. Yani beğenmiyorsan izlemeyebilirsin ama şimdi bazı konularda herkes konuşuyor birader. Herkes konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor yani. Mesela şunu okumuştum. İşte başkanlara çok yalakalık yapılıyor. Bilmem ne oluyor. O bu şu. Vallahi ben öyle bir şey görmedim kanka. Yani sen hangi kulübü gördün öyle bilmiyorum ama ya ismi de önemli değil de. Yani kimi gördün yani? Acaba hayal aleminde mi yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Biraz yalakalık gibi konuşuldu. O biraz beni aslında yaraladı. Niye ben yalakalık yapayım kardeşim? Yalakalık yapıldığını söylüyor. Ben öyle bir şey görmedim. Yani şöyle bir şey var. Yani bir insan yalakaysa yalakadır zaten. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ve MC'lerde şöyle bir kültür vardır. Kimse kendi evine misafir alamayacağı hiçbir kişiyi kulübüne sokmaz. Yani sen böyle bir eleme sistemi diyeyim artık. Böyle bir eleme sisteminden geliyor oraya kadar insanlar. Sence senin fark ettiğin şeyi herhangi bir kulübün başkanı veya herhangi bir kulübün herhangi bir rütbesindeki birisi bunu göremez mi yani? Böyle bir oluşuma girmek isterseniz, öyle bir düşünceniz varsa ya da en azından bir tanıdığınız bir şeyiniz varsa onun referansıyla girme şansınız olursa zaten belli başlı şeyleri kısa süre içinde çözebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya bu trafik nedir babacım ya? Evet arkadaşlar, sizleri çok fazla trafikte boğmak da istemiyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.